Milattan önce 339 yılında Büyük İskender'in babası Makedonya kralı II. Filip Bizantiyon'u ele geçirmek istedi. Kral Bizas'ın Körler ülkesinin karşısına kurduğu Bizantiyon, bugün Topkapı Sarayı ve Sarayburnu çevresine denk düşüyordu. Filip, gecenin karanlığında ani bir saldırı planlamıştı. Tam o sırada beklenmedik bir şey oldu. Bulutların arasından çıkan parlak bir dolunay Bizantiyon'u ışığa boğdu. Kentteki köpekler bir anda şiddetle havlamaya başladılar. Bizantiyon halkı saldırıyı fark etti. Böylece şehir tarihlerindeki ikinci büyük kuşatmayı da püskürtmüş oldu. Bizantiyonlular için ay ve köpeklerle ilişkili tek bir tanrıça vardı. Ona şükranlarını sunmak için bugünkü Sultanahmet Meydanı'nda bir tapınak inşa ettiler. Kalabalıklar içinde kimi isterse onu aydınlatan Hekate için. Muğla sınırları içerisinde Yatağan ilçesindeki Lagina Antik Kenti'ndeyim. Burası Hekate Tapınağı'yla ünlü. Stratonikeia Antik Kenti'nden buraya bir yol var, 9,5 kilometrelik. Bir önceki videoda Stratonikeia Antik Kenti'ndeydim. Bu bölümde ise onun kutsal alanı olan Lagina'dayım. Burası Antik Karya'nın en önemli kutsal alanlarından biriydi ve yüzyıllar boyunca Hekate'ye adanmış bir merkez olarak yaşadı. Peki şu an gördüğünüz bu yapı kompleksi zamanında nasıl görünüyordu? Yapay zeka yardımıyla 2000 küsür sene önceye gidelim. Önce Lagina'nın bütününe bakalım. Burası dört tarafı stoalarla çevrili büyük bir kutsal avlu olarak düzenlenmişti. Stoalar hem ziyaretçilere gölge sağlıyor hem de bu alanı gündelik dünyadan ayırıyordu. Stratonikea'dan gelen kutsal yolun sonunda ulaşılan bu alan, Hekate'ye adanmış törenlerin ve ritüellerin merkeziydi. Hekate Tapınağı, kutsal alanın en önemli yapısıydı. Korint düzenindeki sütunları, yüksek podyumu ve kabartmalı filizleriyle geç Helenistik dönemin en etkileyici dini yapılarından biri olarak yükseliyordu. Hekate Anadolu tanrıçası mı yoksa Yunan tanrıçası mı? O konu biraz tartışmalı gibi. Okuduğum şeylerden yola çıkıyorum. Belki de tartışmaya kapanmıştır konu ama benim anladığım birkaç tanrıçayla benzeşiyor, bazen karışıyor. Özellikle Artemis'le, işte Artemis'in yüzlerinden biri olduğu söyleniyor. Halikarnas balıkçısı yine bir yerden alıntılayarak Artemis'in geceleri gökyüzünde Selene, biliyorsunuz ay, yeryüzünde Artemis ve karanlık gecelerde bulutların arasında da Hekate olarak göründüğünü söylüyor. Homeros mesela İlyada'da hiç bahsetmiyor Hekate'den ama Hesiodos İşler ve Günler'de epey bahsediyor. Hatta övgüyle bahsediyor. Hekate adı ilk kez M.Ö. 7. yüzyılda Milet'teki Apollon tapınağında bulunan bir adak yazısında geçiyor. Zamanla ay, gece ve geçişlerle ilişkilendirilen bir tanrıçaya dönüşmüş. Antik kaynaklara göre Zeus ona gökte, karada ve denizde eşsiz güçler bahşetmiş. Bu yüzden Hekate hem bir sınır tanrıçasıdır hem de insanların seçimleriyle, yönleriyle ilgilidir. Belki de Hekate karanlığın değil, karanlığın içinden geçen yolun tanrıçasıydı. Tapınağın nasıl göründüğünün çizimi var burada. Şu şekilde. Helenistik dönemde inşa edilen tapınak, Roma döneminde ise genişletilerek bugünkü biçimini aldı. Ama Lagina sadece bir tapınaktan ibaret değildi. Burası farklı dönemlerde eklenmiş yapılarla yaşayan bir kutsal alandı. Burada bazı kabartmalar görüyorsunuz. Friz kabartmalarda 4 tane olay işlenmiş. Bunlardan birisi Kronos'un
Zeus'un babası oluyor kendisi. Çocuklarını yutuyor. Onlardan birisi başa geçecek diye ve işte bir tanesinde taş yutturuluyor ona ve Zeus'u yuttuğunu zannediyor ama Zeus tanrıların tanrısı oluyor. Frizlerden birisinde Hekate, Kronos'a taşı götürürken betimlenmiş. Bir frizde Amazonlarla Karyalıların ittifakı anlatılıyor. Bir tanesinde tanrıların ve titanların savaşı betimlenmiş. Hekate'yi burada görebiliyoruz. Bunların hepsini işte Osman Hamdi Bey yani buradan kurtarmış. Osman Hamdi Bey burası için önemli. Çünkü 1891-92'de kazılar yapıyor burada ve buradaki eserlerin yurt dışına kaçırılmasını engelliyor. Hepsini İstanbul Arkeoloji Müzelerine götürüyor. Osman Hamdi Bey'in yaptığı bayağı büyük bir iş. Buranın halkı da ona çok yardım etmiş. Türkiye'de hiçbir esere kaçırılmayan nadir yerlerden birisi burası. Hemen girişte Propylon giriş kapısı var. Tek kapısı bu değil ama en önemli kapısı bu. 3 tane kapısı var. Bu kapının önemi şu, kutsal yoldan geldiklerinde Stratonikea'dan buradan giriş yapıyorlar. Rahipler, rahibelerin tören giriş kapısı. Fakat seyirciler, vatandaşlar, insanlar soldan onlar için ayrılan bölümlere geçiyorlar, stoalara. Direklerin arasında işte onların oturacakları ve burada yapılacak törenleri izleyecekleri yerler var. Törenleri izlemek için şu an ben Batı Stoa'daki merdivenlere oturdum. Hemen çaprazımda tapınak var. Sol tarafımda Stoa var, Kuzey Stoa. Lagina, antik Karya bölgesinin en önemli kutsal alanlarından biriydi. Milattan önce 4. yüzyıldan itibaren Hekate'ye adanmış bir kült merkeziydi. Karya halkı Hekate'yi koruyucu tanrıçaları olarak görüyordu. Yaklaşık 9,5 kilometre uzunluğundaki kutsal yol, Lagina'yı Stratonikeia kentine bağlıyordu. Her 4 yılda bir düzenlenen Hekatesya şenliklerinde rahibeler, ellerinde anahtarlarla bu yolu yürürdü ve Stratonikeia'da Tanrıçanın kapısını simgesel olarak açarlardı. Tapınağın doğusunda büyük bir altar bulunur. Burası Hekate'ye sunuların yapıldığı, adakların yakıldığı yerdir. Antik kaynaklara göre Hekate'ye özellikle siyah köpekler kurban ediliyordu. Hemen yakınında Roma dönemine ait küçük tapınaklar, yani naiskoslar yer alır. Tapınak ve altar arasında inşa edilmiş Serapis Naiskosu zamanında böyle görünüyordu. Hristiyanlık döneminde bu alana bir bazilika, yani küçük bir kilise eklenmiş. Böylece Hekate'nin kutsal alanı, inançların üst üste eklendiği çok katmanlı bir mekana dönüşmüş. Burada görüyorsunuz işte bu tapınağın üstünde duruyor ve şurada da bir aralık var. Ön tarafındakinde de var. Burası kuzey-güney yönünde olduğu için ve Hekate ayla ilişkilendirildiği için oradan ay ışığı içeri giriyor. Dolunayda törenler yapılıyor. 4 yılda bir ise bu bahsettiğim anahtarla ibadet yapılıyor. İnsanlara etler, yiyecekler, hediyeler sunuluyor. Dolayısıyla yerel halk çok büyük ilgi gösteriyor ve sadece buradaki halk değil, Anadolu'dan, Yunanistan'dan insanlar da bu törenlere katılmışlar. Onlar için şenlikli. Günümüzde de gelenler oluyormuş. Burası da Naos, yani tapınağın en kutsal bölümü. Hekate heykelinin bulunduğu bu alanda Tanrıça ile ilişkilendirilen kutsal bir kuyu da yer alıyor. Hekate'nin yeraltı ile olan bağı nedeniyle insanlar buraya adaklar bırakıyormuş. Kazılarda kuyunun içinde şarap ve üzüm polenleri, sikkeler ve kişisel eşyalar bulunmuş. Belki de bunlar Tanrıça'ya bırakılmış sessiz dualardı. Hekate'nin mevsimlerin oluşumuyla ilgili anlatılarda da önemli bir yeri var.
Homerik ilahilerde anlatıldığına göre Demeter'in kızı Persefone çiçek toplarken Hades tarafından yer altına kaçırılır. Hekate bu ana şahit olur. Demeter kızının yokluğuyla birlikte yas tutmaya başlar ve dünya yavaş yavaş verimsizleşir. Sonunda Zeus araya girer ve haberci tanrı Hermes, Persefone'yi yer altından geri getirir. Ama Persefone artık nar tanelerinden tatmıştır. Bu yüzden yılın bir bölümünü yer altında, bir bölümünü ise annesiyle geçirmek zorundadır. Böylece mevsimlerin döngüsü başlar. Hekate ise o günden sonra Persefone'nin her dönüşünde meşalesiyle ona yol gösteren tanrıça olur. İnsanlar hakkında düşünmek, bu kültürler hakkında düşünmek şahsen beni iyi hissettiriyor. Çünkü nihayetinde Karyalılar. Bizim topraklarımızda, yani şu an bizim sahip olduğumuz topraklarda olan kültürü böyle de yaşayabiliriz. Irksal bir bağ kurmak zorunda değiliz. Hem Ionna Küçürade'nin dediği gibi dünyada değerli olan neyse benimdir. Çok önemli düşünürler, mimarlar, sanatçılar, felsefeciler hep bu topraklarda yaşadı. Bazen insanlar, ben de soruyorum bunu işte, felsefeye nereden başlamalı diye. Direkt Thales'ten başlanabilir. Yani çünkü milletli Thales, Anaximandros ve Anaximenes, onların oldukları yerler dolaşılıp onların düşünce biçimlerine bakılabilir. Neden olmasın ki?